Merhaba, hoş geldiniz. 15 gündür malum bildiğimiz bu büyük deprem faciası dolayısıyla yoktum. Bu yaşadığımız acı günlerde kaybettiğimiz bütün canlarımız, bütün dostlarımız için Allah'tan rahmet diliyorum. Hepsinin inşallah mekanları cennet olsun. Kalanlara sabır ve şifa diliyorum. Yüce Allah'ım inşallah bir daha böyle büyük acıları, böyle büyük felaketleri bize yaşatmasın. Bu acı vesilesiyle de birbirimizi kırmamamız, birbirimize faydalı olmamız, birbirimize sarılmamız ve sevgi dolu olmamız gerektiğini de bir kez daha hatırlamış olduk. Tekrar bütün ölmüşlerimize, kaybettiğimiz canlara rahmet ve sevgi yollarken, geride kalanlara sabır dilerken size hoş geldiniz diyorum. Maalesef hayat devam ediyor, hayat akıyor ve hepimiz yaşamak, üretmek ve bir şekilde hayatımızı devam ettirmek zorundayız arkadaşlar. Ben bugüne kadar hiçbir video çekimi yapmadım. Şimdiye kadar çekmiş olduğum videolardan da ben para kazanmıyorum. Henüz YouTube İş Ortaklığı programına dahil değilim. Ancak yine de hiç vicdanım ve kalbim el vermedi video çekmeye. Orada insanlar can derdinde savaşırken ve büyük bir acı yaşarken burada video çekip de yemek yapıp sizlere paylaşmak gerçekten beni çok huzursuz ve mutsuz etti. O nedenle 15 gün video çekmedim. Tekrar söylüyorum, YouTube İş Ortağı programına henüz dahil olmadığım yeni bir kanal olduğum için maalesef bu çektiğim videoların gelirini paylaşamıyorum çünkü bir gelir elde etmiyorum. Ama inşallah sizlerin sayesinde YouTube İş Ortağı programına dahil olduğumda ilk kazanacağım videonun ücretini de depremzedelerine bağışlayacağım. Tabii ki ben kendi kesemden ve kendi paramdan da yapmam gereken bağışı Ahbaba yaptım. Umarım yerine ulaşır ve bir nebze de olsa, birkaç ailede olsa birazcık rahat, huzur bulur, yemeğini yer, ısınır, çadırında ve konteynerında en azından şimdilik rahat ve güvenilir olur arkadaşlar. Lafı çok uzattım, özür diliyorum çünkü 15 gündür çektiğim ilk video. Acımı, üzüntümü sizlerle paylaşmak istedim. Çünkü biliyorum bütün ülke olarak hepimiz kalpten sarsıldık ve çok büyük bir acı yaşıyoruz. Bu acının telafisi yok. Tekrar ediyorum. Rabbim bir daha bu acıları bizlere yaşatmasın. Geride kalan herkese sabır ve şifa diliyorum. Ölmüşlerimize de rahmet diliyorum. Bugünkü videomuzun konusuna gelince çok sağlıklı, besleyici ve lezzetli bir salata yapacağım. Hem sporcuların hem diyet yapanların hem de lezzetli bir yemek yemek isteyenlerin severek yapıp yiyebileceği bir salata. Hadi buyurun yapılışına geçelim. Öncelikle bir adet orta boy göbek marulum var. Göbek marulumu ikiye bölüyorum. Ve çok ufaltmadan, küçültmeden biraz iri olarak doğruyorum. İriliğini şöyle göstermek istiyorum. Hem uzun hem iri. Bu tarz salatalarda, çünkü bu tavuklu bir salata olacak. Ana yemek salata bu. Yani yanında başka hiçbir yemek yemeden, yapmadan sadece bu salatayla bir öğün geçirilecek sağlıklı ve güzel bir salata. Şimdi salatalarımızı böyle biraz açarak kavanozumuzun içine alıyoruz, kasemizin içerisine. Kaç kişilik yapacağınıza bağlı koyacağınız salata miktarı. Çok sağlıklı ve lezzetli olacak. Aynı zamanda kafelerde ve restoranlarda bu tarz salatalar ister beef stroganoff olarak isterse tavuk olarak çok sık yapılıyor ve satılıyor ve bütün gençlerimiz, halkımız seviyor. Evimizde de bu tarz salataları güzel bir sıcak sos yaparak pişirilip yenilebilir. Hem sağlık, hem düşük kalori, hem lezzet. Bütün marullarımızı kasemize aldık. Bir adet havucum var. Soydum ve yıkadım. İkiye böldüm ve bir soyacak yardımıyla ince ince doğruyorum. Gördüğünüz gibi rendelemeyeceğim. Önce rendelemeyi planlıyordum ama böyle büyük parçalarla hem daha leziz hem daha şık görünüşlü olacak. Siz istediğiniz gibi ister rendeleyebilirsiniz, isterseniz böyle bir soyacak yardımıyla minik minik doğrayabilirsiniz.
Havucum bitti. Aynı işlemi salatalığımla da yapıyorum. Yine ince ince soyacak yardımıyla kabukları ile birlikte güzelce yıkayıp, şimdi benim şöyle baby koçan mısırlarım var. Tabii bu baby koçan mısır hiç elzem değil. Arzu ederseniz ve evinizde varsa kullanabilirsiniz. Ama marketlerde de bunun turşusunu bulabiliyorsunuz rahatlıkla. Onu da size hatırlatmak isterim. Bunları minik minik böyle dörde bölerek uzun uzun doğruyorum. Bunları da salatamın üzerine ilave edeceğim. Hemen şöyle lezzet katsın diye ve görsellik. Çünkü gerçekten hoş bir lezzeti var. 2 adet de yazdan haşlamış olduğum sütlü mısırımı ilave ediyorum. Gerçekten besleyici bir salata olacak. Her türlü malzeme içinde olan. Şimdi mantarlarımı soydum. Daha önceki mantar sote, mantar meze videomda mantarın nasıl soyulması gerektiğini anlatmıştım. O videoyu da izlerseniz, yıkamadan mantarlarımızı güzelce doğruyoruz şimdi. Şimdi bir tavanın içerisine kemiği ve derisi ayıklanmış kalçalarım var. Bunlardan 4 adet koyuyorum. 4 kişilik bir salataya kişi başı bir parça olmak üzere. Güzelce şimdi bunları hiç yağsız tavamda kızartacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yaklaşık 7 dakikada arkalı önlü çok güzel tavuğum pişti gördüğünüz gibi. Şimdi tavuklarımı çıkartıyorum. Birazcık ılınacak. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi tavamı hiç temizlemiyorum. Olduğu gibi tavuğumun yağını ve artıklarını bıraktım ki sosuma lezzet katsın. Bu bildiğiniz bulyon gibi olacak. Bildiğim mantarlarımı ilave ediyorum bu yağa ve mantarlarımı güzelce soteleyeceğim. Önce biraz suyunu bırakacak mantarım. Sonra suyunu çektiği zaman da mantarım hazır sayılır. Diğer işlemlerini yapacağım. Mantarlarım güzelce sotelendi. 1,5 yemek kaşığı kadar unum var. Bu unumu güzelce kavuruyorum. Kokusu çıksın istiyorum. Unun o çiğ kokusu gitsin. Birkaç dakika kavuracağım. Unumu güzelce kavurdum. 1 su bardağı kadar sütüm var. İlave ettim. Unumun topaklanmaması için hızlı hızlı karıştırıyorum ve tavamın altını kıstım. Bir yemek kaşığı tereyağım var. Biliyorsunuz hiçbir aşamada yağ koymadık. Ne zeytinyağı ne tereyağı. Sadece tavuğun kendi çıkan yağı ve suyuyla bu işlemleri yaptık. O yüzden şimdi biraz lezzet katmak için tereyağı ilave ettik. Şöyle yarım çay kaşığı kadar karabiber. Karabiber çok yakışıyor çünkü. 1 çay kaşığı, 1,5 çay kaşığı gibi tuz koyuyorum. Tuz ve karabiber tamamen sizin zevkinize bağlı. Arzu ettiğiniz kadar koyabilirsiniz. İsterseniz de hiç koymayabilirsiniz. Şimdi benim bir muskatım var. Şöyle azıcık da muskat koyuyorum. Çok yakışıyor çünkü kremalı, sütlü yemeklere, patlıcana, patatese, püreye ve beğendi gibi şeylere yakışıyor. Evet, muskatımı da rendeledikten sonra güzelce şimdi iyice karıştırıyorum. Sosum hazır olmak üzere. Bu tip salataları mutlaka bu tarz soslar, sıcak soslar yapmak lazım ki o zaman salatamız ana yemek tadında oluyor. Şimdi en son dokunuş olarak başka hiçbir şey yapmayacağım. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar da hardal ilave ediyorum. Çünkü hardal da çok yakışıyor tavuğa da, bu tip soslara da. Şimdi hardalımı da güzelce karıştırdıktan sonra benim sosum hazır. Kıvamı biraz yoğun. Arzu edenler, çok yoğun olmasın isteyenler 1,5
yemek kaşığı değil de 1 yemek kaşığı koyabilir ununu ya da süt miktarını çoğaltıp biraz daha akışkan sos elde edebilirler. Evet, birazcık ılıttım ki elim yanmasın. Pişirdiğimiz tavukları jülyen bir şekilde kesiyoruz. Çok iri değil, çok minik de değil. Şöyle jülyen. Bunu dediğim gibi çatal bıçak yardımıyla da yapsanız eliniz yanıyor. Biraz tavuğu ılıtmakta fayda var. Evet, kestiğimiz tavukları salatamızın üzerine güzelce yerleştiriyoruz. Rastgele ama her tarafına parça parça koyuyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay hazırlanıyor. Çabuk ve pratik ama gerçekten besleyici. Pek çok besleyici şey var içerisinde. Tavsiye ediyorum, denemelisiniz. Mutlaka bir kafede, bir restoranda yemiş olabilirsiniz. Hiç farkı yok. Çok daha ucuza, çok daha hijyenik, daha lezzetli olarak kendiniz de sevdiklerinizle bu yemeği yapıp pişirebilirsiniz. Şimdi tavuklarımı koyduktan sonra hazır olmuş olan sıcak sosumu ilave edeceğim. Evet, bu hazırladığımız güzel lezzetli sosu da üzerine yayıyoruz. Çok sıcak, buharı çıkıyor görüyorsunuz. Tam bir sıcak salata. Akşam yemeğini hafif geçiştirmek isteyenler için de çok ideal. Evet arkadaşlar, mantar soslu tavuk salatamız, bir diyebileceğimiz chicken stroganoff salatamız hazır. Umarım siz de evinizde denersiniz ve benim kadar seversiniz çünkü ben bayılıyorum. Çoğu zaman vaktim olmadığında hayat kurtarıcı da olabiliyor çok pratik olduğu için. Eğer tarifimi beğendiyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Sizinle eğer bu videoda karşılaştıysak lütfen videolarımı beğenip izleyin. Kanalıma abone olayım. Daha paylaşacağımız çok 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 güzel tariflerimiz var. Umarım siz de mutlu olursunuz. Tariflerim sizlere faydalı olabilir. Bildirim zili çok önemli. Abone ol butonunun yanındaki o bildirim ziline bastığınız zaman her paylaştığımız yeni videomuz ilk olarak size bildirilir. Bu da videolarımızı kaçırmamanızı sağlar. Bir sonraki güzel tarifte buluşmak üzere. Hoşça kalın, sevgiyle kalın. Hepinizi seviyorum. Tekrar kaybettiğimiz canlara rahmet, kalanlara sabır ve hepinize de sabır ve güç dileyerek hoşça kalın diyorum.